Volkan selam. Birkaç soru sorup aklımızdaki soruları cevaplamanı isteyeceğim. Sen yüksekte çalışma konusunda bayağı deneyimlisin, eğitimler veriyorsun. Bunun hakkında Türkiye'de yüksekte çalışma eğitimleri standartları yeterince uluslararası seviyede mi? Eğitim ve eğitmenlik şartları nelerdir, nasıl olunur? Bunlar hakkında bizi bilgilendirmeni isteyeceğim. Türkiye'de yüksekte çalışma eğitimleri, kapalı alanda çalışma eğitimleri ve kurtarma eğitimleri bu konu hakkında bu konu sevdiğim bir konu. Bu konu hakkında beyin fırtınası yapmayı, tartışmayı seviyorum yakın çevremle. Aslında 3 gün konuşabilirim bu konu hakkında ama hızlı bir şekilde birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Yani yüksekte çalışma eğitimine bakacak olursak, yüksekte çalışma eğitimini kimlere veriyoruz? Bir şekilde yüksekte çalışan çalışanları ve işçilere veriyoruz. Bu insanlar e, yüksekte çalışırken kendilerini koruyacak bir düşük koruma sistemleri içerisinde çalışıyor. E, Devlet bu eğitimlerin verilmesi gerektiğini savunduğunda hala söylüyor. Ama bu eğitimlerin nasıl olması, bu eğitimlerin kimler tarafından verilmesi gerektiğini yani çok fazla üzerinde durmamış. En önemlisi içeriğinden çok fazla önemli. İçeriğine çok fazla girmemiş. Vakti zamanında bu eğitimleri bizim gibi iple erişim, hatta dağcılık, mağaracılık geçmiş olan insanlar organize etmişler. Ben de dönüp baktığım zaman profesyonel hayatımın ilk yıllarında çalıştığım şantiyelerde bu tarz eğitimler vermem gerekti ve o zamanki bilgilerime göre verdim. Daha sonrasında yurt dışından yüksekte çalışma eğitici eğitmenliğimi aldım. Bir markanın eğitmeniydim, uluslararası bir markanın. O zaman şunu gördüm ki biz yanlış bilgi vermiyoruz belki ama fazla bilgi veriyoruz. Ve bizim verdiğimiz eğitimler aslında iple erişime yönelik eğitimler. Sonuçta siz bir inşaatta çalışacak kişiyi iple erişime göre eğitemezsiniz. Çünkü birincisi o adamın ihtiyacı yoktur. İkincisi o adamın anlamadığı şeyleri o insana yüklemeye çalışırsanız o eğitimin hiçbir yararı olmaz. Ve bu şekilde vakti zamanında böyle başladığı için bu eğitim dallarında çeşitli sıkıntılar olmuş ve maalesef bunlar hala devam ediyor. Bunu engelleyecek kim? Bunu engelleyecek bizleriz ama aslında devlet. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Siz çalışanlara iple erişime yönelik işte düğümler, makaralar ve sistemler içeren bilgiler verirseniz yani o duvar ustası onu uygulamaz. Sizin söylediklerinizi de anlamaz. Ve bunları anlamadığı için diğer verdiğiniz şeyler o insan için çok fazla anlam ifade etmez. O yüzden Türkiye'de verilen bu tarz eğitimlerin çok fazla uluslararası standardı olduğunu düşünmüyorum. Bir sebebi de şu, eğitimi veren insanlar, bunlar herhangi bir sektörden olabilir, legal olarak vermesi gereken insanlar. İlk önce şu sorgulanmalı. Verdikleri eğitim standarda uygun mu? Tamam, genellikle uygundur. Doğru mu? Yeterli mi? Yani eksik veya fazla mı? Bunu irdelemek lazım. Ve eğitimi verecek eğitmenin bir yeterliliği var mı? Yani şu an Türkiye'de gıda mühendisliği okuyup oradan devam edip daha sonra iş güvenliği olduğu için yüksekte çalışma ve diğer eğitimleri verebilen arkadaşlar var. Bu arkadaşlar verebilir mi? Evet. Gerekli eğitmenlik yetilerini doldurduktan sonra evet bu eğitimleri verebilirler. Sonuçta sistemde böyle de bir boşluk olduğu için bu boşluğu insanlar bundan nemalanmak ve para kazanmak için eğitici eğitmenliği şeklinde eğitimler açaraktan bir yanlışı böyle katlayarak devam ettirmeye devam ediyorlar. Ve maalesef bunu çeşitli üniversiteler yapıyor. 2-3 günlük eğitimde %90'ı teorik, %10'u pratik şeklinde bu yetkin olmayan arkadaşları yetkinleştirmeye çalışıyorlar.
tabii %90'ın teorik olması şöyle kötü. Yani siz bir eğitim alırsınız, sürekli önünüzden slaytlar akıp geçer ve size bir sertifika verilir. Ama bunun yani ne kadar anlamı olabilir? Sonuçta yüksekte çalışma gibi veya diğer bahsettiğimiz eğitimler gibi konulardan bahsediyoruz. Yapılan pratik eğitimlerde kesinlikle sahada verilmesi gereken eğitimlerden çok daha farklı. İşte garip yerlerden ipin dişleri yaparaktan bu eğitimler veriliyor işte ve efsanevi bir şekilde 3 gün içerisinde yüksekliğe dair hiçbir bilgisi olmayan, hiçbir geçmiş olmayan arkadaşlar eğitmen olup sektörde eğitim vermeye başlıyorlar. Bu ilk sıkıntı. İkinci sıkıntı da şu, gene iş güvenlik uzmanlarından bahsedeceğim. İşte IRATA veya Sprat Level 1 aldıktan sonra yüksekte çalışma eğitmeni değil, duayeni olacaklarını düşünüyorlar. Böyle de bir yanılsama var. Sonuçta bu sistemler iple erişime yönelik Level 1 düzeyinde eğitimler. Sonuçta siz bu eğitimleri aldığınız zaman sadece Level 1 düzeyinde ip üzerinde iş yapabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii ki her alınan eğitimin bir artısı vardır. Her alınan eğitim sizin profesyonel hayatınıza bir katkısı olur. Özellikle de hiç yükseğe dair hiçbir şey bilmiyorsanız bu sizin için çok ciddi anlamda bir getirisi olur ama sonuçta level 1 eğitim aldığınız zaman kesinlikle duayen olamıyorsunuz. Zaten öyle bir eğitim yok. Yani duayen, yüksekte çalışma duayeni olacağınız bir eğitim yok. Bu zamanla, tecrübeyle birlikte olur. Böyle sıkıntılar var. Onun dışında kurtarma eğitimleri, yani sahaya yönelik kurtarma eğitimlerinden bahsedeceğim. Sonuçta sahada kurtarmayı kim yapması gerekiyor? Sahadaki insanların yapması gerekiyor ki hızlı bir şekilde kaza geçiren arkadaşı askıdan kurtarıp aşağı indirsin. Yoksa itfaiye, 112 ve hani diğer kurum kuruluşlar bir şekilde kurtarma yapabilirler ama bu zamanında olamaz ve kurtarma alanını çok tanımadıkları için tamamlamaları çok uzun sürebilir. Bu yüzden de bu kurtarmayı yapacak arkadaşların göreceli, pratik ve görece hızlı bir şekilde kurtarma yapabilmeleri gerekiyor. Siz onlara gidip hani bir IRATA Level 3'ün veya bir Sprat Level 3'ün yapabileceği teknik manevralarla teknik kurtarma gösterirseniz pek bir anlam ifade etmiyor. Ben eğitim hayatımda çok şahit oldum. Eğitime gittiğim kurumlarda daha önce işte teknisyenlerin gelip işte yarım günlük askıda kalmış kazazedeyi iplerle ve makaralarla kurtarıp şov yaptıklarını. Bu çalışanların çok hoşuna gidiyor. Onları da anlayabiliyorum. Yani düşünsenize sizin çalışmanız gerekiyor. Yarım gün veya bir gün boyunca birileri geliyor böyle güzel renkli kıyafetli. İşte güzel kasklar, güzel ipler, güzel kemerler. Bir yerlerden inip bir yerlerden işte filmlerdeki gibi ip ve makaralarla insanları bir yerden bir yere taşımaları tabii ki herkesin hoşuna gidiyor. Ama işte verilen eğitim şov olmamalı. Verilen eğitim oradaki bütün personelin 6 ay sonra, bir sene sonra tekrar edebileceği bir eğitim olmalı. Dediğim gibi bu konu sevdiğim bir konu. Çok uzatmak istemiyorum. Çok uzun konuşabilirim ama ya bahsetmek istediğim konu şu. Siz sonuçta çok uzun yıllardır bu işi yüksekte çalışıyor olabilirsiniz. Mağaracılık veya dağcılık yapıyor olabilirsiniz. Çok güzel düğümler bilebilirsiniz. Çok güzel makara sistemleri bilebilirsiniz. Ama yüksekte çalışmaya dair insanların elinde olmadığı iplerle insanların hiçbir zaman kullanamayacağı düğümleri göstermek bence güzel bir eğitim olmuyor. Sonuçta optimum bir şekilde bir eğitim standardı oluşturulmalı. Bununla ilgili de yurt dışında nasıl olduysa böyle bir altyapı hazırlanıp insanlar yetkinleştirilip belki de eğitim merkezleri yetkinleştirilip böyle eğitimler yapılabilir. Yani bunun dışında bize biraz tabii şey düşüyor, görev düşüyor. Çünkü genellikle bu tür organizasyonları yapan bizleriz. Yani hani ipli erişim konusunda bir birlik olamadık ama inşallah yüksekte çalışma konusunda oluruz diye düşünüyorum.